Simsiyah bir gece. Süper Lig yıldızı olmak için imza atıp 19'unda futbolu bırakmayı düşünen bir genç. İki şey yapabilir. Vazgeçmek ya da inat etmek. O da en iyi bildiğini yaptı. Vazgeçmedi. Çamurlu 3. Lig sahalarından Şampiyonlar Ligi Old Trafford deplasmanına sadece 3 yıl içinde geçiş yaptı. Muhammed Kerem Aktürkoğlu. Bodrumspor'u 3. Lig'den yükselten, Erzincan'la Artvin deplasmanında hat-trick yapan, ilk Süper Lig maçı için 21 yaşını bekleyen Kerem Aktürkoğlu. Bu sihirli bir değneğin değil, ömrünü pes etmemeye adayan bir gencin hikayesi. Paribu'nun taraftarlara özel bir duyurusu var. Fan 2024 kodunu hesap oluşturma sayfasında bulunan referans kodu alanına girip kimlik doğrulama adımını tamamlayan herkese Paribu 500 TL hediye ediyor. Şimdi üye olun, hediyeniz anında hesabınıza gelsin. Hızlı, kolay ve güvenli kripto para işlem deneyimini yaşamaya bugün başlayın. Paribu'ya üye olmak için açıklamadaki linke tıklayabilir ve katılım koşullarına Paribu.log'dan ulaşabilirsiniz. Kocaeli Gölcük'te doğdu Muhammed Kerem. Daha bebekken mücadeleye açtı gözünü. 1999 depreminde göçük altında kalıp dedesi tarafından kurtarıldı. Gölcükspor'dan sonra Hisariyinspor'da yetişti. Çok istese de Kocaelispor'da forma giyemedi. 16 yaşında Başakşehir seçmelerini kazandı. Ancak kulübün tesis imkanı yoktu. Kerem kalacak yurt arayışına başladı. Yatılı bir kurs bulundu. Antrenman, okul ve yurt üçgeninde geçirdi yılını. Bu 17'de Türkiye ikincisi olan takımın önemli bir parçasıydı. Profesyonel sözleşme ile A takıma alındı. U18 ve U19 milli takımlarına seçildi. Abdülkadir Ömür, Altay Bayındırlı kadroda ilk milli golünü U19 formasıyla Yunanistan'a attı. Ancak günlük güneşlik olmadı süreci. Tecrübeli oyuncularla kurulu, o günlerde ligde ve Avrupa'da başarı ile ilerleyen Başakşehir'de takımda hiyerarşi havası soluduğunu söyledi. Karakteri gereği ikaz ve uyarılar karşısında da yanıt veren bir genç görüntüsü çizdi. İşin özü 16 yaşında yıldız olma hayaliyle profesyonel sözleşme imzalayan Kerem, Başakşehir'deki ilk yılını hayal ettiğinden uzak şekilde geçirdi. 3. Lig'e kiralandı. 28 maça çıkıp 4 gol attığı Bodrumspor'la şampiyonluk yaşadı. Beklediği A takım değil, altyapının tesisleri karşıladı onu. Asgari ücret kazanan Kerem'e aynı rakamdan 5 yıllık yeni sözleşme ve 3 yıl pilot takım Erokspor'da kiralık oynaması teklif edildi. Teklifi reddeden Kerem, sözleşmesinin kalan bir yılını kadro dışı olarak ve altyapıda geçirdi. Kocaeli'de kalıyor, sabah babasıyla birlikte rahmetli dedesinin bakımını yapıyor, sonra Balat antrenmana gidiyor, tekrar Kocaeli'ne dönüyordu. Her bir gidiş ve dönüş en az 2'şer saat sürüyordu. Bir yıl boyunca haftanın 5 günü bu şekilde geçti. Kerem olmak istediği genç yıldız olamadan turuncu lacivertlerden ayrıldı. Futbolu bırakmak için birçok sebebi vardı Kerem'in. Bir yıl maça çıkmamıştı. Transferi durumunda yüklü yetiştirme bedeli ödenmesi gerekiyordu. 3. Lig'den talipleri de bu ücreti karşılamaya yanaşmıyordu. 19 yaşında özgüvenini kaybetmiş, hayaline küsmüş şekilde futbolu bırakma kararı aldı. Onu bu kararından ailesi geri çevirdi. Karacabey ile bir yıllık anlaşmaya vardı. 3. Lig'de yine düzenli forma giyip 35 maça çıktı, 3 gol 2 asist yaptı. Kerem kadro dışıyken Başakşehir altyapısında antrenörü olan Mustafa Hoca yeni görev yeri Erzincan'a çağırdı onu. Ve simsiyah gecenin koynunda ilk kez ışık Erzincan'da belirdi. İlk maç güzel geçti. Yani skor anlamında belki kötüydü ama iyi mücadele ettik. Takım anlamında bütünleştik. Güzel de gidiyor, ligde bizim açımızdan güzel geçiyor. Güvenildiği, meziyetlerini göstermesi için alan açıldığı Erzincan, Kerem için artık son şanstı. 20 yaşındaydı.
16'sında Süper Lig'in genç yıldızı olma hayalinin üzerinden 4 yıl geçmiş ve kendisini 3. ligde bulmuştu. Babası Ömer Faruk Bey'in Anadolu Ajansı'na verdiği röportajda söylediği cümle gibi iyi bir oyuncu olmak için iyi çalışmak, çok iyi bir oyuncu olmak için çok çalışmak gerekiyordu. Kerem sürekli ekstra antrenman yaptı. Erzincan'da çizgide, serbest hatta oyun içinde forvette forma giydi. Sezon içinde birçok dönüm noktası yaşadı. Örneğin Türkiye Kupası'ndaki Beşiktaş eşleşmesi. 2 maçta da çalım girişimleri, sürati, gol bölgesindeki aktifliği ve sıra dışı çalımıyla dikkat çekti. Üst lige yükselme yarı final playoff maçında Artvin Hopaspor'u 4-2 yenen 24 Erzincan'ın 3 golünü attı Kerem. Finalde gelecek galibiyetle, sezon boyu attığı 20 golle takımını üst lige taşıdı. Altyapıda beğenildiği gün, Bodrumspor ve Karacabey dönemleri, A takım geçişindeki zorluklar, kadro dışı kaldığı günler, toprak, engebeli sahalardaki antrenmanlar, her sabah saat 5'te 6'da uyanıp Kocaeli'den Başakşehir'e yapılan yolculuklar. Yani emek, yani alın teri. Başarıyı sonunda getirdi. Uzaklarda bir yerlerde doğan güneş bu kez Kerem'in kariyeri için yükseldi. Beşiktaş eşleşmesindeki oyunu ve 20 gole takımını üst lige taşıması Kerem'i Süper Lig devlerinin piyasasına dahil etti. Teklifler geldiğinde ailesiyle görüştü. Kocaeli'nde menajeri ve babasıyla masaya oturdu. Artık 21 yaşındaydı. Geçen yılları en kısa nerede telafi edebilirim diye düşündü. Fatih Terim faktörüyle de tercihini daha çok forma şansı bulabileceğine inandığı Galatasaray'dan yana kullandı. Çok mutluyum. Galatasaray camiasında olmaktan dolayı ayrı zamanda çok gururluyum. Hayallerimi gerçekleştirdim. Zor bir süreçti. Buna öncülük ettiği için öncelikle başkanım, Abdurrahim Başkanıma çok teşekkür ederim. Allah utandırmasın inşallah. Merhum Başkan Mustafa Cengiz bizzat katıldı Kerem'in imza törenine. Kerem'in çok iyi yerlere geleceğine inanıyorum dedi. Ben sevgili Kerem'den çok umutluyum ve karakterinin de düzgün olduğunu inanıyorum. Yeteneğiyle buraya geldi ve bunu başaracağına inanıyorum. Pandemiyle adım attı Süper Lig'e Kerem. İlk geldiğinde 18 numaralı forması içinde şimdikine göre cılız bir vücudu, güçsüz bir görüntüsü vardı. Sezonun ilk 3 haftası kadroya giremedi, ilk 8 hafta forma giyemedi. İlk maç 9. hafta. Rakip Kayserispor. Fegüli'nin yerine 90'da oyuna girip formayla tanıştı. 16 yaşında profesyonel olan Kerem ilk Süper Lig maçına 21 yaşında çıktı. Diğer hafta Rize deplasmanı. Bu kez 89'da Emre Kılınç yerine dahil oldu. Taraftar o günlerde Kerem'in artık süre bulması için sosyal medyada binlerce çağrı paylaşımı yapıyordu. 11. hafta ise onlarcasını atacağı ilk golünü oyuna girdikten 2 dakika sonra Ömer Bayram'ın asistinde Hatayspor ağlarına bıraktı. En mutlu anını çok da dolu yaşayamadı. Tribünler pandemi nedeniyle boştu. Gol vardı incelendiği için kararı beklemesi gerekiyordu. Senden olmaz, sen buraları hak etmiyorsun diyenleri utandırma arzusu onun çalışma azmini körükledi. Ben çok evcimen bir insanım gerçekten. Antrenmanlardan sonra genellikle dinlenmemi evimde yapıyorum. Evcimen karakteriyle tüm odağını futbola verdi. Özel antrenman ve diyet programı uyguladı. Yabancı dilini geliştirdi. Takımdaki Babel Gomis gibi yabancıların tecrübelerini onlarla kurduğu samimi iletişimle yakından öğrendi. Last year you came in? So we played 2 years together. Yeah, 2 years. Yeah. We So, played 2 years. yeah. Well done. I learned a lot of you. Thank you. From Thank everything. You developed very well. Thank you And for everything. continue, you know what it takes now to, Yeah, I to know. be professional. You're not there yet, but you have the potential to learn a lot. Huh? Thank you. Well done, bro. İlk sezonun kalan günlerinde formayı sınırlı sürelerle de olsa aldı Kerem. Fatih Terim onu içe yakın oynayan bir sol açık, sahte 9 karışımına çevirdi. Bu ona dar alan meziyeti de kazandırdı. Sadece Antalyaspor ve Gençler Birliği maçlarında 90 dakika olsa da 29 maça çıkıp 6 gol, 3 asist yaptı. Galatasaray'daki ikinci sezonu takımın düşüş, Kerem'in yükseliş dönemiydi. Burak Elmas'la yapılanan takım kötü günler geçiriyor, Kerem'se her geçen gün performansını üzerine koyuyordu. Şampiyonlar Ligi elemelerinde 4 maçta 2 gol, 3 asist yaparak sezona giriş yaptı. St. John's deplasmanına giderken verdiği görüntüde günlük hayatta taktığı gözlüğüyle Harry Potter'a benzetildi. Sosyal medya direktörleri ve menajeriyle oturup ikonikleşecek bir gol sevinci üzerine bir aya yakın çalıştılar. Sonunda günden güne büyüyen Potter benzetmesi üzerinden ilerleme kararı aldılar. İlk kez bu sevinci Antalyaspor'a karşı attığı golden sonra yaşadı. Yine de bazı eleştiriler vardı Kerem'in üzerinde. Pas tercihleri, sahadaki hırsı, şutları, atmadığı pasları gündeme eleştirilerle gelebiliyordu. Sezon ilk maçında takım arkadaşı Marcao ile yaşadığı pozisyon tartışması kavga ile son buldu. Bir süre takımdan uzaklaştırılan Marcao takımın önünde Kerem'den özür diledi. Marcao da bu işin doğru olmadığını, yanlış yaptığını, üzüntü duyduğunu zaten defalarca dile getirdi.
Ailesinden de kendinden de özür diledi. Ayrıca da bunu yapmak zorundaydı. Fatih Terim'in vedasından sonra Dominic Torrent ile de yükselişini sürdürdü. İspanyol çalıştırıcı ile çizgiye yakın oyununu da geliştirdi. Sezonu 52 maça çıkıp 13 gol, 13 asistle tamamladı. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turuna kalan Galatasaray'ın en etkili silahı olarak görülüyordu. Xavi, Barcelona'yı Galatasaray maçına Kerem'e özel önlem alacak şekilde hazırladığını açıkladı. Pendiente de las vigilancias, sobre todo de Actor Koglu, que era el futbolista más veloz y más rápido y más diferencial de ellos. Y a partir de ahí creo que hemos dominado, no sé qué posesión habremos tenido, pero... Kerem, Dursun Özbek yönetiminin yıldızlarla yenilediği takımda da 11'in vazgeçilmezi olarak yoluna devam etti. Icardi ile kurduğu bağ takımın hücum yönüne direkt yansıdı. Sezon boyunca attığı 10 golden 3'ünün asistini Icardi yaptı. Kerem'in istatistik kağıdındaki 14 asistin 6'sı da bizzat Mauro'ya gitti. Büyük hayaller ve düş kırıklığıyla ayrıldığı Başakşehir'e karşı hat-trick yaptığı sezonu şampiyonlukla tamamladı. Kerem'in bir özelliği cevap vermeden durmakta güçlük çekmesi. Evcimen ailesiyle vakit geçiren bir isim, evet, ama yapılmasını düşünüyorsa tartışmaktan çekinmiyor. Belki her maç sonunda o gece uyumadan maçın tamamını izlemesi de bu yüzden. 90 dakika izleyip bireysel ve takım analizi yapıyor. Bir sonraki gün takım toplantısında artılar ve eksiler masaya yatırıldığında bir gün önceden hazırlık yapıp anında katıldığı ve katılmadığı noktalara cevap vermekten haz duyuyor. Saha içinde gerginleşebilen, kimi zaman taraftarın performansına rağmen ıslıklarına maruz kalan, Galatasaray'ın kaptanlarından olan Kerem, saha dışında ise dünyaya, insana duyarsız kalmamasıyla tanındı. Gölcük'te depremzede olan Kerem, Kahramanmaraş depremi sonrası soluğu ilk bölgede alan isimlerden biriydi. Filistin'de yaşanan katliamdan dolayı şampiyonluk programında kutlama yapmadan bileğindeki Filistin kefiyesiyle sahneye çıktı. Kerem son sezonuyla birlikte Galatasaray'da 179 maçta 46 gol, 42 asiste ulaştı. Bu takım kötü giderken ilk okun atıldığı isim için biraz saçma bir istatistik. Şöyle açıklayalım, taraftarın sevgilisi Wesley Sneijder'in Galatasaray istatistiğiyle karşılaştıralım. Hollandalı 175 maça çıktı, 45 gol attı, 44 asist yaptı. Yani Kerem bir kanat oyuncusu olarak Sneijder'le neredeyse birebir aynı istatistiği yakaladı. Burada bir detay daha atlanıyor. Galatasaray tarihinin en sıkıntılı sol bek rotasyon süreçlerinden birinde sol açıkta oynadı Kerem. Ve kulüp yöntem olarak hücumcu sol beklerle yola devam etmeyi benimsedi her zaman. Kerem de sürekli geriye yardım savunması getiren bir kanat oldu. Kerem'in birlikte oynadığı sol bekleri sıralayalım. Ömer Bayram, Saracchi, Emre Taşdemir, Patrick Van Aanholt, Adekugbe, Kazımcan, Angelinho, Kön. Adekugbe hariç ortak nokta hücum eğilimi ve savunma zaafı. Geri koşu istatistiğinin fazlalığı, maç başı attığı sprint sayısının diğer kanatlardan fazla olması belki de zaman zaman başarısız dribling girişimlerini ve isabetsiz şutları beraberinde getirdi. Belli noktalarda da tribünle ipler ya gerildi ya da kopma noktasına geldi. Ben fazlasıyla gereksiz eleştirildiğimi düşünüyorum. Yapamadıklarım unutulmuyor, yaptıklarım çok çabuk unutuluyor. Serdar Ali Çelikler'in aşkla ilgili bir teorisi var. Aşkı unutmak için iki tercih sunar. Ya daha büyük aşık olacaksın ya da o aşkı tüketeceksin. Kerem ve Galatasaray arasındaki aşk bu yola girmeden, tükenmeden bir karar verildi. 2,5 yıl önce voleye verdiği röportajda 5 yıl içinde Avrupa'nın büyük kulüplerinde kendimi görüyorum demişti. Şimdi dünya devlerine sıçramak için belki de en doğru basamaklardan birisi olan Benfica'ya gitti. Bonservissiz gelip 12 milyon euro kazandırarak veda etti. Portekiz'de daha ilk günleri olduğuna bakmayalım. Başakşehir'de kadro dışı kalan da, 3. Lig'de toprak çamur içinde koşturan da, Galatasaray'da yedek kulübesinde bekleyen de, Old Trafford'da gol atan da milli takımla hat-trick yapan da, sırtına Benfica forması geçiren de aynı Kerem. O gün olduğu gibi bugün de Avrupa'nın en büyük 4-5 kulübü var kafasında. Simsiyah gecede futbolu bırakmayı düşündüğü günlerde olduğu gibi. Pes etmemek, çalışmak, hayallerini bir bir gerçekleştirmek yine Kerem'in elinde. Geçmişte bayağı sıkıntılar çektiğim gerçek. Ama onlar geride kaldı. Çok onları konuşmaya gerek yok. İnşallah bundan sonra her şey çok daha güzel olur. 2 hafta önce bitiricilik konusunda harikasın diye övgüler yağan medya tarafı 2 hafta sonra bitiriciliği kötü Kerem'in demesi biraz beni üzüyor. Şu konu hakkında aslında yakınlarıma söyledim. Ben bazı şeyleri kaldırabiliyorum diye, mentalim kuvvetli diye bazı şeyleri hak ettiğim anlamına gelmiyor. Kutsal topraklarımızın manevi anlamda inanılmaz bir atmosferi var.
beni ben olduğum için, kabul ettiğiniz için, davranışlarımı bazen istemeden kırdığım, üzdüğüm biri varsa beni affetsin. Yarın Portekiz'e gideceğim. Gitmeden önce son günümde sizi görmek istedim. Çünkü buranın benim için yeri çok farklı. Galatasaray'ın benim için yeri çok farklı. Çok güzel arkadaşlıklar, çok güzel duygular, çok güzel anılar biriktirdim. Hem bu sahada hem stadyumda. Yarının Dünyası Paribu sundu. Paribu.